Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Binance Futures'ta yani Binance vadeli işlemlerde funding nedir, nasıl hesaplanır ve her türlü detayı basite indirgeyerek, örnekler göstererek sizlere anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Funding dediğimiz şey arkadaşlar fonlama oranı. Şurada gördüğünüz gibi 0.0155'lik bir funding oranımız var şu anda. Funding oranımız şu anda pozitif. Bu fonlama funding dediğimiz şey 8 saatte bir long veya shortlardan kesilen komisyon arkadaşlar. Fonlama oranı pozitif ise al emiri verenler sat emiri verenlere ödeme yapıyor. Yani longçular ödüyor. Eğer bu fonlama oranı funding negatif ise yani şurada bir eksi varsa sat emiri verenler al emiri verenlere ödeme yapıyor. Yani shortlar longlara ödeme yapıyor. Bu fonlamanın saatleri var. Fonlama yani funding 8 saatte bir yenileniyor. Gece 3'te, 11'de ve saat akşam 7'de olmak üzere günde 3 kere. Bunlar Türkiye saatiyle. Burada countdown dediği şey de bir sonraki funding ödemesine ne kadar süre kaldığıdır. Şimdi sizlerle bir pozisyon açalım ve pozisyon üzerinden sizlere göstereyim. 0.1'lik pozisyonumu açıyorum. Long diyorum. Bu arada long demeden biz fiyatımızı da ayarlayalım. %100'e getirelim. Buy long diyorum. Ve şu anda pozisyondayım arkadaşlar. Pozisyonumun size'ı bu funding hesaplarken çok önemli olacak. 0.1 Bitcoin'lik bir size'ım var. Bu size'ınıza göre ödediğiniz komisyon değişiyor. Bu funding'in amacı arkadaşlar Binance Spot ile Binance Futures'taki fiyat aralıklarını eşitlemek. Amaç fiyat dengelemek yani öyle düşünün. Funding oranlarını da karşılaştırma için şurada info kısmına gelirsiniz ve funding rate history kısmından önceki funding oranlarına bakabilirsiniz. Bu fundingler önemli arkadaşlar. Eğer funding oranları yüksekse çok komisyon ödeyeceğiniz için çok long short yani kaldıraçlı işlemlere girmenizi önermiyorum. Çünkü bu bazen 0.1'lere çıkıyor ve bu büyük bir komisyon oranı demek. Özellikle paranız büyüdükçe ödediğiniz komisyon da artıyor. Burada gördüğünüz gibi saat 11'de, gece 3'te, saat 7'de, akşam 7'de 8 saatte bir burada 8 hours diyor yani saat. Funding rate'leri burada gösterilmiş. Mesela funding rate'leri bugün düşük. Fakat 2 gün önce 0.05'lere kadar çıkmış. Bu çok yüksek bir oran. Birazdan sizlere nasıl hesaplanacağını da göstereceğim. Şurada hesap makinemiz var. Eğer fundinginizi mobilden, cep telefonundan görmek isterseniz Türk dili kullandığımız için cep telefonunda kalan süre olarak gözüküyor. Haberiniz olsun. Kalan süre 0 yazarsa pozisyonumuz kapanmaz. Korkmayın. Bu 0 olması iyi arkadaşlar. Size giren de yok, çıkan da yok. Yani öyle düşünün. Funding zamanlarında bazı traderlar komisyon ödememek için yüklü pozisyonlarını kapatabiliyorlar. O da şöyle oluyor. Mesela biz bundan 4,5 saat sonra bir komisyon ödeyecekmişiz. Eğer ben bu işlemi kapatmazsam 4,5 saat sonra saat 7'de ben funding'e komisyon ödeyeceğim. Ben saat 7'de komisyon ödemek istemezsem 6.55 gibi 6.58 gibi pozisyonumu kapatıp sonra tekrardan açabilirim. Elinde yüklü miktar parası olanlar bu taktiği yapabilir. Çünkü saat tam 7'de kesiyor. Ondan önce falan bir önemi yok. Funding ödeme saatlerinde Bitcoin veya diğer coinler zaten böyle bir long shortçulardan dolayı ani hareketler yaparlar. Onun nedeni de budur. İnsanlar komisyon ödememek için satarlar veya yüklü bir satış olur, yüklü bir alış olur. Funding'i kim ödüyorsa ödeyen kişi ödememek için pozisyonu kapatır. Yani şu an longçuların ödeme saatindeyiz. Çünkü burası funding artı. Bu funding ödemeleri kullanıcıdan kullanıcıya gidiyor. Bu Binance borsası bir komisyon almıyor bundan. Amaç demin de dediğim gibi fiyatları dengelemek. Binance'in fiyatları dengelemek için yaptığı bir çalışma. Funding nasıl hesaplanır? Hesap makinesiyle şimdi bizim bu canlı pozisyonumuzun fundingini hesaplayalım. Öncelikle bize şu size miktarı önemli hesaplarken ve Bitcoin'in anlık fiyatı önemli. Hesap makinesine Bitcoin'in anlık fiyatını yazıyoruz. Ben 4,5 saat sonra ne kadar mesela bu işleme komisyon ödeyeceğim? 18.574 18.574 çarpı benim pozisyonumun büyüklüğü 0.1 olduğu için çarpı diyorum 1857. Sonra funding oranı yüzdesel olduğu için bir de bunu 100'e bölüyoruz. Böl 100'e.
Buradan da 18,50 kaldı. Sonra bu miktarla gelip şurada fundingimizde ne yazıyorsa onu çarpacağız. Bu arada bu funding oranı durmadan değişiyor. Ondan dolayı her sefer tekrardan bakın. 0,0157 yazacağız şimdi. 0,0157 diyorum. Ve ben 4,5 saat sonra 30 cent komisyon ödeyeceğim arkadaşlar. Ben long'da olduğum için shortçulara 30 centlik bir komisyon ödeyeceğim. Neden ben şu an az ödüyorum? Çünkü benim param az. Eğer sizin şuradaki size'ınız, mesela şuradaki size'ın ne kadar olsun? 10 Bitcoin olsun. 10 Bitcoin size olması için de 10 kaldıraçla, yani elinizde 1 Bitcoin var ve 10 kaldıraçla işlem açtığınızda o 1 Bitcoin'iniz 10 Bitcoin gibi oluyor. Şimdi onun için de hesaplayalım arkadaşlar. Benim elimde mesela 12 Bitcoin olsun. Hesap makinesine geliyorum. Anlık fiyatı yazalım. 18.583 çarpı benim size'ımı 12 olarak kabul ediyorum. Yani 12 Bitcoin'lik bir işlemdeyim. Çarpı 12 diyorum. Bu kadar. Sonra bunu 100'e bölüyorsunuz ve funding oranınızla çarpıyorsunuz. Buradan bu çıkıyor. Şimdi bir de funding ile bunu çarpacağız. Fundingimiz de 0,0158 çarpı 0,0158. Buradan bizim ödeyeceğimiz komisyon 35 dolar oluyor. Biz şu an long olduğumuz için ve funding oranı pozitif olduğu için ben 35 dolar ödeyeceğim. Eğer ben short'ta olsaydım bu sefer de long'lar bana 35 dolar ödeyecekti. Böyle bir durum. Eğer bu funding negatif olsaydı, ki bu negatif olduğunu da ben başka bir videomda onu da bahsetmiştim. Ayrıca Coin Mühendisi YouTube kanalında playlistlerde Binance Futures eğitim diye yaklaşık 10 videodan oluşan bir eğitim setim var. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Onu da izleyip öğrenebilirsiniz. Piyasadaki eğitim videolarının en iyisi olduğunu düşünüyorum. Eğer Binance Futures hesabınız yoksa ve daha az komisyon ödemek isterseniz açıklama kısmına bıraktığım indirimli linkle %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. İlk kaydolduğunuzda bu ekran gelmeden önce şu sağ tarafta bir referral ID kısmı sorar size. Yani referans kodu girme yeriniz olur. Oraya indirimli yazarsanız %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Binance Futures hakkında daha çok bilgi edinmek isterseniz Coin Mühendisi YouTube kanalında playlist kısmına gelebilirsiniz. Ve bu playlist kısmında gördüğünüz gibi Binance Futures eğitim diye bir playlist oluşturdum sizler için. Ve bu oluşturduğum playlistte Binance Futures hakkında her türlü videoyu bulabilirsiniz. Mesela iflas etmemek için yapmanız gerekenler, cross ve izole margin nedir, Binance Futures nasıl kullanılır. Yani şu videoda mesela bir haftada 1000 dolar para kazanmıştım. Ki bu 1000 doları da 1000 dolarla kazanmıştım. Hani böyle videoları ve taktikleri, stratejileri öğrenmek isterseniz gelip bu playlisti izleyebilirsiniz. Sizlere faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi pozisyonu kapatalım arkadaşlar. 18.565'ten girmiştim videonun başında. Ve şu anda fiyat 18.700. 10x ile girdiğim için kaldıraç yaklaşık 13 dolarlık %7'lik bir kar elde etmişim bu kadar kısa sürede. Sizlerden gelen bir soru var. Hocam likidasyonum 10.000'de. Bitcoin fiyatı şu an 18.000'de. Ben o zaman 3 ay boyunca pozisyonumu açık tutayım. Zararla kapatmayayım. Böyle düşünenler var aramızda. Bunu yapamazsınız arkadaşlar. Bunun iki sebebi var ama biri çok daha önemli. Birinin sebebi de bu size bahsettiğim funding arkadaşlar. Funding. Siz pozisyonunuzu açık tuttukça 8 saatte bir sizden komisyon eksilecek. Funding'de durmadan ödeme yapacaksınız. Yani bir süre sonra pozisyon 30 gün 15 gün açık kalmaya başladığınızda bu oranlar gitgide artıyor ve bir süre sonra ana paranızdan hani eksilmeye başlayacak. Ondan dolayı pozisyonunuzu o kadar uzun süreler açık tutamazsınız. Maksimum 2-3 hadi bir hafta tutun. 10 gün tutun ama yani öyle 2 ay 3 ay tutamazsınız. Diğer sebebi de mesela başka borsalarda vardı. Bunlar vadeli işlemler olduğu için kontratların süresi oluyor. Bu perp dedikleri şey. Bu perplerin süresi geldiğinde otomatik olarak sizin işlemleriniz kapanır. 18.700'e ben kapanış emrini koyayım. O zaten oraya gelir. 18.700. Şuradan limit diyorum. Kapanış bakın gördüğünüz gibi
limit satış emrim de buraya konuldu.